E grubunu değerlendirmeye devam ediyoruz. E grubunda turnuvanın yine favorilerinden Almanya. Ee, Belki de ilk defa katılmış bir Curaçao. Yıllar önce bu turnuvada boy göstermiş Fil sahili ve en son turnuvada gruptan son anda çıkamayan bir Ekvador var. Değerlendirmeye öncelikle Almanya ile başlayalım. Almanya neler yapmış bir hemen göz gezdirelim. Almanya son Dünya Kupası'nda İspanya, Almanya, Japonya ve Costa Rica'lı gruptan sürpriz yaparak bu gruptan çıkamamıştı. Ki Japonya lider bitirmişti grubu. Yanlış hatırlamıyorsam hem Almanya'yı hem de İspanya'yı yenerek gruptan çıktılar. Costa Rica'yı da yenememişlerdi. Ee, Neyse konumuz şimdi Japonya değil. Biz Almanya'yı konuşacağız. Almanya Dünya Kupası'nın elemelerinde neler yapmış? Hemen önce bir onlara bakalım isterseniz. Almanya Dünya Kupası elemelerinde Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburglu grupta grubu lider bitirdiler. En dikkat çeken maçları da tabii ki de kendi sahalarında 6-0 yendikleri Slovakya maçıydı. Ki o maçta Leroy Sané damgasını vurmuştu. 2 gol bir asiste. En dikkat çeken oyuncuları Florian Wirtz, Serge Gnabry ve bu sene Newcastle forması giyen Nick Wotamade ve Manuel Neuer de formasını Bauman'a bıraktı bu sene. Yine grubun belki de lider olma potansiyeli olan bir takım. Gelelim Curaçao'ya. Curaçao nasıl geldi buraya? Curaçao takımı Kuzey Orta Amerika Dünya Kupası elemelerinde geldi ki ilk turda Barbados, Aruba, San Lucia ve Haiti'li gruptan 4'te 4 yaparak geldi. Curaçao 4'te 4 yaparak başladıysa da bu grupta çok bir varlık göstereceğini düşünmüyorum. Çünkü bu grup bence zorlu bir grup. Almanya biraz tabii ki dikkat çekiyor ama Fildiş sahili de Ekvador'a çok iyi kadroya sahipler. Curaçao'nun çok bir varlık göstereceğini düşünmüyorum ben. Geçelim Fildiş sahiline. Fildiş sahilde Gabonlu, Gambiyalı, Kenyalı gruptan çıkmayı başardılar ki bu takımları da yenerek çıktılar. Bence özellikle çok yetenekli bir oyuncuları var. Yan Diamondi gibi ki büyük ihtimalle Dünya Kupası bittikten sonra da transfer yapacak. Bakalım Fil İsrail neler yapacak göreceğiz. Ve geçelim son takımımız Ekvador'a. Son takımımız Ekvador ise 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, Senegal ve Katar'ın olduğu grupta son anda çıkamadılar. Senegal'e mağlup olarak. Hollanda'dan bir puan aldılar ve Katar'da yenmişlerdi ama işte Senegal'i kaybedince bu gruptan çıkamıyorsunuz. Ee, Takımın en tecrübeli ve en golcü isimlerinden Enner Valencia var. Yine Gonzalo Plata var. Savunmada ise William Pacho ile Piero Hincapié en dikkat çeken oyuncular olarak gözüküyorlar. Almanya'da bence bu sezon çok iyi performans göstermese de Florian Wirtz en dikkat çeken oyuncu. Curaçao'da ise
Bakuna kardeşler çok dikkat çekiyorlar. Fidis sahilinde Yan Diamond, Ekvador'da ise kaptan ve takımın en tecrübelisi Ener Valencia. Gelelim grup tahminime. Almanya'nın her ne kadar kötü bir turnuvalar geçirse de Almanya'nın yine de grupu lider biteceğini düşünüyorum. İkinci sırada da tecrübe farkıyla ve iyi kadrosuyla daha iyi oyunculara sahip olan Ekvador ikinci olur. Fiddi sahilde Kuraçay'ı çok rahat bir şekilde geçip en iyi üçüncü olarak son 32 kalır diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda F grubunu değerlendireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.